Öncelikle merhaba arkadaşlar. Makaleyi okurken gerçekten heyecanlanmadım değil biliyor musunuz? Ya uzun zamandır Stora ile ilgili iyi şeyler hissediyordum ve galiba ona yakın bir durumla karşı karşıyayız. Hızlı bir şekilde makaleye geçeyim. Sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Evet, sonraki sezonda artık elimizde 7 tane mi? Evet, elimizde 7 tane özel turnuva barındıran tek lig var. Premier Lig, Lig 1 yani Fransa, La Liga, İspanya, Bundesliga, Almanya, Jupiler, Belçika Eredivisie, Hollanda, MLS, Amerika yani 7 adet özel lig mevcut. Amerika güncel olarak devam ediyor zaten. Bu konudan da bahsedeceğim size. Şimdi bizim için asıl önemli olan kısım tabii ki Challenger yani Türkiye Ligi. Evet arkadaşlar Türkiye Ligi devam edecek gibi duruyor. Herhangi bir e, tek takım, 3 takım, 5 takım olacak gibi açıklama yapmadıklarını varsayarsak artık Türkiye Ligi'nin tamamının olduğunu tahmin ediyorum. Burada bazı değişiklikler olmuş Challenger tarafında. Hollanda ve Belçika gideceği için buraya İskoçya ve Avusturya getirmişler. Aslında kağıt üzerinde daha iyi oldu Challenger için ama ödül havuzunu nasıl etkiler bu durum? Buna da bakmak lazım tabii. Sadece İskoçya'da bir tek Celtic var. Hollanda ve Belçika'da yine diş geçiren takımlar ve oyuncular oldukça fazlaydı. Container tarafında da gördüğünüz gibi K-Lig, Japonya Ligi, Norveç Ligi, Hırvatistan Ligi, Arjantin Ligi, Bundesliga 2 ve Fransa 2 olmak üzere devam edecek. Ayrıca Brezilya, Rusya, Serie B, Peru, Kolombiya, Meksika, FPL Championship, La Liga'da e, kapsam içinde kalmaya devam edecek Contender tarafı için ama yeni sezon kartları basılmayacak. Sonraki sezonun tüm division'larda bu şekilde gördüğünüz gibi Premier Lig, Lig 1, La Liga, Bundesliga, Belçika, Hollanda, MLS, Challenger, Contender olmak üzere 9 adet division'a sahip olacağız. Uh, garipti. Bunların 7 tanesi daha önce de söylediğim gibi tek lige sahip olacak. Ayrıca All Star U23 şampiyon Avrupa'da devam edecek. Serie A'da bir sıkıntıları varmış. Bir anlaşamama durumları varmış. Sanırım Mets'le bir problemleri olmuş. Pardon, Mets tek olan takımmış. Yani konuda anlamadım. Serie A ile tam olarak anlaşamadıkları için Serie A olmayacakmış. Ayrıca bir önceki sezondan yani eski sezon Serie A kartlarında Challenger'ın klasik tarafında kullanılabilecek. Bunu da belirtelim. Ayrıca tabii diğer turnuvalarda kullanılabilecek All-Star vesaire. Evet, kartlar ne zaman basılacak? Burada videoyu durdurup bakabilirsiniz. Türkiye Ligi yani Süper Lig ayın 28'inde basılacak. Yani 25 gün sonra basılıyor. Gerçekten heyecanlandım ya bu duruma. Bu arada daha asıl bomba kısmına gelmedik. Biraz sonra geleceğiz. Burada division'ların nasıl belirleneceğini bahsediyor. Herkes ilk seferde başlangıçta herkes aynı division'dan başlayacak. Yani herhangi bir division'dan başlamayacak. Herkes aynı şekilde başlayacak ve buradaki ilk 20'ye girenler Division 1'e yerleştirilecek. 20 ve %60 arası Division 2'ye yerleştirilecek. Ayrıca son %40 da Division 3'e yerleştirilecek diyebilirim. Bu arada bu divler şu şekilde başlayacak. Tek liglerde tabii lig başladığı anda division'lar aktif olacak ve başlayacaklar. E, Challenger ve Contender için de bütün liglerin başladığı hafta olan 8 Ağustos haftasında başlayacak. Bunu da belirteyim. Ödül havuzunda absürt artışlar yapacaklarını söylüyorlar. Asıl bomba kısım sıcak seriler yani Hastrik mevzusu. Şu an hali hazırda MLS'te devam eden Hastrik artık 9 ligin tamamına da gelecek. Bu gerçekten muazzam bir haber bence. Başlangıçta olmasa da ilerleyen zamanda gerçekten keyifli olacaktır Hastrik mevzusu diye düşünüyorum. Tabii yine Premier Lig, Lig 1, La Liga, Bundesliga tarafına biraz daha torpili var. Burada 3, 5, 25, 100, 500 derken burada 5, 10, 50, 200 ve 1000 diyor. Tabii neredeyse her seferinde iki katı hatta neredeyse değil her seferinde iki katı fark var. Ama olsun biz yine muhtemelen ben bunların ilerleyen dönemde başlangıçta tabii fiyatlarının çok absürt olduğunu düşünürsek
Başlangıçta bence katılmak çok mantıklı olmaz. Ufak denemeler haricinde. İlerleyen dönemde şu an MLS'de olduğu gibi gerçekten fiyatlar düştüğünde Hustreak tarafına girmek çok mantıklı olur diye düşünüyorum. Şu an MLS tarafını kontrol edebilirsiniz. Ben de yavaş yavaş MLS tarafında fiyatların düştüğünü görünce girmeye başladım. Birkaç yeni ekleme ile birlikte Hustreak tarafında ilerleyeceğim. Bence bu fiyatlar bandına düşünürsek sonraki sezon diğer liglerin de benzer fiyat bandına şu an MLS'de olduğu gibi fiyat bandına düşerse gerçekten çok keyifli yarım sezon geçirebiliriz diye düşünüyorum. Tabii sezon başında da eğer keyif almak istiyorsanız deneyebilirsiniz. Ama sezonun yarısından sonrasını çok daha keyifli olabileceğini düşünüyorum en azından kendi adıma. Burada gördüğünüz gibi 360, 380, 400, 420, 460 olarak ilerliyor. Sistemi hızlı bir şekilde anlatayım size. İlk hafta 360 alırsanız ikinci hafta 380, üçüncü hafta 400 almanız gerekiyor. Bu ödül katlanarak gidiyor. Her yaptığınızda o ödülü alıyorsunuz. Eğer ki 360 yaptınız, 380 yaptınız ikinci hafta, üçüncü hafta 400 puan yapamadıysanız yine 360 puan hedefine düşüyorsunuz ve tekrar bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Bunu yine aynı şekilde ilerliyorsunuz. Sezon bitene kadar bu devam edecek. Bunu belirteyim. Hat-Trick MLS'de olduğu gibi diğer 9 ligde de devam edecek sezon sonuna kadar. Evet. Şu asıl mevzuya gelelim. Eylül'ün 26-30'una kadar asıl mevzuya gelelim niye dedim bilmiyorum. Pardon. Bu tarihe kadar Eylül'ün 26-30'una kadar gördüğünüz gibi ödül havuzları 2 katı olacak. Tabii ödül havuzları 2 katı olacak ama fiyatlar da muhtemelen 2 katı 3 katı olacaktır. Onu da belirteyim. Hızlı bir şekilde devam edelim. Eğer merak ediyorsanız durdurup bakabilirsiniz. Bu arada hem makaleyi hem ödül havuzunu da link olarak aşağıda paylaşacağım. Merak edenler bakabilir. Bu arada Challenger ve Contender tarafına bir torpil yapmışlar. Hemen tarihleri kontrol ediyorum. 25-29 Temmuz ve 23-26 Ağustos arasındaki tarihlerde Belçika, Hollanda Challenger ve Contender tarafı için başlangıç ve ikinci streak puanı düşürülmüş. 250 ve 300'e. Rare tarafta da 330 ve 275'e düşürülmüş. Yani başlangıç için gerçekten çok kolay hedefler bu arada. Ve ödül de 2 katı olduğunu düşünürsek açıkçası aklımı çelmiyor değil. Muhtemelen başlangıçta keyfi çok fiyat performans kadrolar deneriz. O %4 bonusu ve %2 bonusu da alırım diye düşünüyorum. Onu biraz sonra bahsedeceğim. Muhtemelen ondan hiçbir şey anlamamışsınızdır ki gayet normal. Ayrıca liderlik tablosunda nakit ödülü olacak. Limited için 3, nadir için yani rare için 40 ve super rare için de 20 adet liderlik tablosunda ilk 20 ödül alacak. Essence konusunda çok garip şeyler yapmışlar. Bu da biraz heyecanlandırdı. Biraz garip, biraz yani bayağı şaşırtıcı bir durum ya. Ben tam olarak anlamadım. Bu arada minimum Essence'i 1000'e çekmişler ve şu anki Essence miktarınızı da 20 ile çarpacaklar ve tabii ki aynı şeye tekabül etmiş olacak. Ama sistem tamamen değişmiş. Şu anki gibi olmayacak. Bu arada Essence miktarları da turnuvalarda oldukça arttırılmış. Bunu da belirteyim kendi söylediklerine göre. Yeni Essence sisteminde burada tablo vardı onu göstereyim. Standart, özel, tam yıldız, yıldız için özel amaç ve özel Tier 2 diye klasmanlara ayrılacak ve içerisindeki çıkan kart oranları bu şekilde olacak. Asıl şaşırtıcı kısım burası 10 adet kart olacak. Bu 10 adet kart arasından siz birisini seçeceksiniz ve gerçekten çok heyecan verici olabilir burası. Bayağı keyifli olabilir. Ayrıca bunun akabinde herifler yani tam çakallar. Gördüğünüz gibi lig açmak istediğinizde bu 10 kartın tamamının ligleri açılacak ve tabii ki bunun karşına bir öz vereceksiniz. Çekiliş yani seçtiğiniz klasmana göre standart seçtiyseniz 500, özel seçtiyseniz 1000, belki diğerlerine göre daha farklıdır bu öz miktarı. Burada muhtemelen örnek olması açısından bu ikisini verdiler sadece. Diğerler için daha farklı olabilir. Ülke içinde 500 öz standart taraf için, yine özel taraf için 1000 öz. Yani burada hem ligi hem ülkeyi açıp sadece takım açılmadan tahminde bulunup bir tane kartı seçebilirsiniz. Tabii bu ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama ben sırf content için bunu yaparım diye düşünüyorum. Normal şartlarda olsa belki yapmazdım. Başladığında göreceğiz. Yani sistem böyleymiş ve
Garip gerçekten. Ayrıca 15 Temmuz'da şu an güncel olarak olan sistem kapatılacak, zanaat sistemi. 10 gün sonra 25 Temmuz'da yeni sistemle birlikte açılacak. Bu süreçte herhangi bir craft yapılmayacak o 10 gün içerisinde. Craftların ne zaman başlayacağına da tarih olarak lig yazmışlar. Çok pardon bu arada. Kart mühürleme dalgası. Bir garip nokta daha burası. Burada da hızlı bir şekilde size anlatayım. Mühürleme kartlarınızı 2 haftalık buraya esir bırakıyorsunuz. İsterseniz istediğiniz kadar bırakabiliyorsunuz. 2 haftalık bıraktığınız kartı burada herhangi bir şekilde ne satabiliyorsunuz ne turnuvada kullanabiliyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece burada mühürleme alanında kalıyor. Bunun bize avantajı ne peki diyorsanız her level için %1 alıyorsunuz ve aldığınız %50 ile birlikte ödülleriniz artıyor. Örnek veriyorum, 1000 dolar ödül kazandınız. %10 mühürlemeye sahipsiniz. 1100 dolar kazanmış oluyorsunuz. Yani 100 dolar mühürlemeden dolayı size ekstra olarak geliyor. 100 dolar kazanırsanız 110 dolar alırsınız gibi düşünebilirsiniz. Essence de bunlara dahil. Essence'lerde de bu yüzdeden kaynak olarak daha fazla Essence alacaksınız. Evet, mühür açma 2 haftada bir, bunu bahsettim. Mühürlemeye 25 Temmuz. Temmuz ortasında yayına girecek mühürleme. Bunu da belirtelim. Evet, daha önce de denedikleri gibi bu aylık turnuvayı deneyeceklermiş. Tabi bu takvimi daha belirlememişler. İleride bize belirleyeceklermiş. Kalıcı arena açıkçası beni hiç ilgilendirmeyen bir husus. Ama meraklısına kalıcı arena olarak devam edecekmiş. Yani arena kalıcı olarak kalacak. Bunu da belirtelim. Zılış bonuslar. Konuşamadım. Burada evet, önce bu şeyi anlatmamız lazım ama çok yanlış koymuşlar bu arada. Evet, So 7 artık klasik tarafta bir önceki videoda bahsettiğim gibi 7 tane karta ihtiyacınız olacak. Bir kaleci, 2 defans, 2 orta saha, bir forvet ve bir ekstra olmak üzere 7 karta ihtiyacınız olacak. Yeni sezonda yine 5 olarak devam edecek. Bunu belirteyim. Yeni sezonda bir farklılık yok. Evet, bunu belirttiğimize göre yukarı çıkalım. Buradan devam edelim. Diziliş bonus tarafı. Burada normal yeni sezonlar tarafında 260 cap, 7 yani eski sezon tarafında 7 kartlı tarafta da cap 270 olarak altında kalırsanız, cap 270'in altında kalırsanız veya cap 260'ın yeni sezon tarafında %4 bir bonus alacaksınız. Tüm kartlara için geçerli, yani kullandığınız 5 kart veya 7 kart için tamamı için geçerli olacak. Takıma verecek ekstra %4 bonus bu. Ayrıca aynı takımdan 2'den fazla oyuncu barındırmazsanız yine aynı şekilde %2 bonus alacaksınız. Bunu da belirteyim. Yani Beşiktaş'tan 2 oyuncudan fazla kullanmazsam, yine Fenerbahçe ve Galatasaray'dan %2'den fazla oyuncu kullanmazsam, %2'den diyorum, 2'den fazla oyuncu kullanmazsam %2 de ekstra olarak buradan alıyoruz. Açıkçası bu %2 çok absürt bir oran değil bence. Biraz streak mevzusunu baltalamaya çalışıyorlar. Daha tek kart, daha farklı kartları kullananları biraz gün yüzüne çıkarmak istiyorlar. Ama %2 bence çok da matah değil. Ama o streak mevzusunun başlangıcındaki 250 puana ulaşmak için mesela bu cap 260'ı ve bu iki oyuncudan fazla kullanmama mevzusuyla %6 ekstra bütün kartlara eklendiğini düşünürsek 250 puanı yapmak gerçekten bayağı kolay olacak. Bu arada bu mevzu sıcak seriler için de geçerli. Onu da belirtelim. Puanlamada değişiklikler olacakmış. Kaleciler artık 3 gol yediğinde eksi 20 puan yemeyecekler. Bunu belirteyim. Ama yedikleri gol için şu an bir önceki, yani şu an halihazırda devam eden sistemde eksi 3 puan yiyorlardı. Artık eksi 5 puan yiyecekler. Ayrıca penaltı kazanılmanın yanı sıra, penaltı kazanan oyunculara yanı sıra artı 3 puan eklenecek penaltı kazandıkları için. Bunun akabinde faul ve duellodan da puan, artı birer puan kazandıkları için toplamda 5 puan daha kazanmış olacaklar penaltı kazanan oyuncular. Koleksiyon tarafında bir güncelleme olmuş. Eskiden kartların 90 gün süre boyunca listelenmemesi gerekiyordu ve artı 10 puan geliyordu bunun akabininde. Artık 30 gün boyunca listelemezseniz artı 20 puan alabileceksiniz. Yükselme ve düşme dinamikleri de görselde gördüğünüz gibi bölüm 3'ten bölüm 2'ye yükselmek için %30'da olmanız gerekiyor. Bölüm 2'den bölüm 3'e düşmek için yine aynı şekilde alttaki %30'luk kısmında olmanız gerekiyor. Bölüm 2'den bölüm 1'e çıkmanız için en iyi %15 tarafında olmanız gerekiyor.
bölüm 1'den bölüm 2'ye düşmek için de son %30'luk dilimde olmanız gerekiyor. Bölümden kastımız division'lar. Bunu bahsetmiştim zaten az önce. All Star Klasik Volume 3 kalıcı olarak her Gaming'de olacak. Onu da belirtelim. Evet, geçen sene olduğu gibi lisanslı en az 10 kulübün olması gerekiyor. 9 lig için geçerli olan olay bu. Ayrıca Şampiyon Klasik ve Uyurmuş Klasik de bu klasmanda oluyor. En az 10 lisanslı kulübün olması gerekiyor bu divisionların açılması için. All Star Arena içinde sadece bir takım olsa bile açılacaklarını belirtmişler. Bu kadar. Yani değerlendirecek olursak bence Streak mevzusu çok önemli Sorare'nin geleceği için. Ya Sorare'nin geleceği için mi benim keyif almam için mi bilmiyorum açıkçası ama her ikisi için de bence önemli. Çünkü Streak mevzusu bence gerçekten Threshold'dan sonra Sorare'nin yaptığı en iyi atılımlardan birisi diyebilirim. Bir kere kaç puan yaptığını, kaç puan yaptığında kaç puan da kaç puan yaptığında kaç dolar alabileceğini biliyorsun sonuçta ve buna göre kadro planlaması yapabiliyorsun. Buna göre de harcama yapıyorsun. Aldığın belli, verdiğin belli. Yani bir yerde bu bence kafanı rahatlatabiliyor. Çünkü yatırımın karşısına ne alacağını bilmemek çok sıkıntılı bir durum yani. Ayrıca şunu da belirteyim. Şu an MLS'te gerçekten videonun başında bahsettim mi hatırlamıyorum ama bahsettim diye hatırlıyorum. MLS'te gerçekten fiyatlar şu an gerçekten çok düşük seviyede ve Hasvik aynı şekilde devam ediyor. Yani sezonun sonuna kadar devam edeceği için sezonun yarısından sonra gerçekten fiyatlar absürt düşüyor. Bu düşüşlerden sonra kadro kurmak gerçekten keyifli oluyor. Çünkü herhangi bir ödül düşüşü olmadığı için Hasvik tarafında çok ucuza kadro kurup belki 2-3 haftada belki 4 haftada kadroyu amorti edip geri kalanda hem kazanıp hem keyif alabiliyorsunuz. Bence bu Hasvik için çok önemli. Tabii sezonun başında bu işlere girmek üzebilir. Bunu belirteyim. Sezon başında ben yine muhtemelen rahat durmam. Birkaç şey yaparım. Özellikle şu kısım için bazı atılımlar yapmayı düşünüyorum. 250 ve 300 puan gerçekten çok çok düşük. Bir tane eski sezonda kullanabileceğimizi düşünürsek bence buralar denenebilir başlangıçta. Ama bunun dışına çok fazla çıkmamayı tercih edeceğim diye düşünüyorum. Sonraki sezonda bakacağız. Çok fazla yatırım da yapmayacağım. Bunu da belirteyim. Şu an halihazırda Sorare'nin kendi bakiyesi. Yani hiç yatırım yapmadım. Zaten uzun zamandır Sorare'ye yatırım yapmıyorum. Ee, Zamanında çok iyi bir yatırım yapmıştım. Onunla birlikte ilerliyorum ki birçoğunuzun bildiği üzere Sorare'ye yatırdığımın çok daha fazlasını şu ana kadar çekmişimdir. Tabii bu noktada şunu belirteyim. Her zaman Sorare'de aktif olmanız gerekiyor. Yani aktif olmadığınızda kaybediyorsunuz. Çünkü bugün 10 dolar olan kart yarın 50 dolar olabilir. Ama yarından sonraki günde 2 dolar olabilir. Yani Sorar hep böyle bir platform. Çünkü bir hype kart alınıyor. O hype düştüğünde insanlar kartı tekrar düşük fiyattan listeliyorlar. Çok fazla insan listelediğinde ve fiyat düştüğünde tabii üzülebiliyoruz. Ben bunu çok fazla yaşadım Sorar içerisinde. Çok fazla yükselen de kartım oldu. Ama kartı elinizden ne zaman çıkartmanız gerektiğini ve ne zaman almanız gerektiğini gerçekten bilmeniz gerekiyor. Video sonunda biraz nasihat gibi oldu ama bence kartı alırken bu kart ne kadar düşer bunu düşünün. Özellikle sezon başında gereksiz alımlar yapmamanızı tavsiye ediyorum. Yani düşük fiyatlı denemeler yapabilirsiniz. Özellikle söylediğim gibi bu kısım için sezon başına yeni denemeler yapılabilir. Ama çok yüksek taraflara gitmemek lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii herkesin kendi stratejisi var. Kimseye bir şey söyleyemem ama benim tavsiyelerim bu yönde olurdu. Ayrıca Hashtag mevzusu da beni heyecanlandırdı. Bunu defaatle söylemiştim. Efendim videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Hala sonra araya kaydolmazsanız şuradan bir link göreceksiniz. O videoyu izledikten sonra bana ulaşabilirsiniz. Her konuda size tabii ki her zaman olduğu gibi yardımcı oluyorum. Ayrıca WhatsApp grubumuz var. Discord grubumuz var. Bana ulaşırsanız Discord grubu aşağıda linklerde var ama WhatsApp grubunu her yerde paylaşmak istemiyorum. Daha az kişiden oluşan ve daha iyi bir grup oluşturmaya çalışıyorum WhatsApp tarafında. O yüzden çok fazla kullanıcı istemiyorum açıkçası ama e, eğer bana özelden ulaşırsanız düzgün insanları gruba katmaya çalışıyorum. Bunu belirteyim. Efendim kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın, esen kalın. Bay bay diyorum. Bay bay.